Tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Nazmiye Dikmen. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Evet, geyiğimizin ikinci bölümündeyiz. Ve arka bacağını öreceğiz. Şimdi dediğim gibi 4 tane ayağımızı, bacağımızı yani 4 tane bacağımızı aynı şekilde öreceğiz. Aynı tarifle 20. sıra dahil 21.ye kadar diyelim. 21. sıraya kadar ayaklarımızı yani bacağımızı aynı tarifle öreceğiz. Şimdi ben 4. olan bacağımı da bu şekilde hazırladım. Ve buradan devam ediyoruz. 21. sıradayız. Ve işaretimizi koyalım. Araya bize yardımcı olsun sıramızı şaşırmamak için. Ben kullanmıyorum normalde, sizlere pratik olsun diye. Çekimi anında hem daha kolay olsun diye aynacımı koyuyorum. Evet, şimdi başlıyoruz. Sıramız. Bakın sıram şurada takip ettiğimde iki sıra fazla ördüm. Yerim burasıymış. Buradan koyacağım şimdi. Yani böyle yerlerinizi karıştırdığınızda sıranızı şu şekil takip edin arkadaşlar. Işığımız da kötü bugün. Buradan itibaren hizamızı takip ediyoruz. Hep üst üste. Evet. Şimdi dediğim gibi 21. sıradan devam ediyoruz. Notlarınıza almaya devam edin. Evet, şimdi 7 tane sık iğne örüyoruz. 2 örmüştüm. 3 4 5 6 7 sıkış örüyorum arkadaşlar. Siz de dikkat edin. 7 sık iğne ördüm. Bir tane azaltıyorum. Şimdi 9 tane sık iğne örüyorum. Şöyle bir kontrol edeyim. Ortaya geldi mi diye. 2 3 4 5 6 7 8 9 Evet, 9 tane sık iğneyi ördüm. Şimdi bir tane arttırma yapıyoruz. Arka ortada. Önden bir tane kestik. Arkadan da bir tane arttırdık ve sayımız aynı yerine koymuş olduk. Ve bir tane de tek ördüm. Toplam yine sayımız değişmedi. 20. Şimdi bir sıra yine eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. Bu arada arkadaşlar, sayılara çok yerlerine takılı kalmayın. Önemli olan şöyle katladığımızda ayağımızı önde bir kesme yapacağız. Arkada da bir tane arttırma yapacağız. Bunun arada kaç tane sizin tuttu benim tutmadı demeye gerek yok. 21. sıramızda dediğim gibi önde bir tane kesme, arkada bir tane ortada arttırma yapıyoruz. Ve buradan tekrar dediğim gibi devam ediyoruz. Evet, 22. sıramızı bitirdik. 23'teyiz. Yeniden 23. sıramıza da 7 tane sık iğne örüyoruz. Yine bir tane azaltıyoruz. Tekrar 9 tane
sık iğne yapıyoruz. Dört, 5, 6, 7, 8, 9. Yeniden bir tane arttırıyoruz. Bu şekilde zaten alt alta geldi. Son kalan bir tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi 24. sıramızdayız. Bu arada buradaki sayımız yine 20 değişmedi. Bir tarafta eksilttik, bir tarafta arttırdık. Aynı sayımız 20'de kaldı. Şimdi 17 tane sık iğne yapalım. 17 sık iğne. Evet, 17 sık iğnemi yaptım. Şimdi 2 tane sık iğneme arttırma yapıyorum. Birinci arttırma. Hemen yanındakine ikinci arttırma. 2 tane peş peşe arttırma yaptım. Son kalanında bir tane sık iğne yapıyoruz. Ve 20 olan sayımız 22'ye çıktı. Şimdi 25. sıradayız. 18 tane sık iğne yapalım. Evet, 18 tane sık iğnemi ördüm arkadaşlar. Şimdi yine 2 tane arttırmamız var. Birinciyi yaptım. Bir arttır. Bir ör. Tek battım yani. Bir arttır. Ve bir tane tek ör. Evet, bu şekilde 2 tane arttırma yaptık. Arada tek batmış olduk. Ve sayımız 24 oldu. Şimdi 26. sıramızdayız. 17 tane tekrar sık iğne örüyorum. Evet, 17 tane sık iğnemi ördüm. Şimdi arka ortada 3 tane peş peşe kesme yapacağız. Birinci kesmem, azalttım yani. İkinci, ve üçüncü azaltma. Son kalanı da tek batıyoruz. Ve 21 tane sayıya düştük. Bu şekilde. Şimdi 27. sıramızdayız. Bu arada tabanımı yine içine koydum arkadaşlar. Ayağımı da güzelce dolduruyorum. Önce parmağımı güzel dolduracağım. Sonra makasımın ucuyla da güzelce eli pusturacağım. Sıkıca sıkılacağım arkadaşlar. Evet, 27. sırayla devam ediyoruz. Şimdi yine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi ayağımızın, bacağımızın yani ön ortasında 3 tane peş peşe arttırma yapıyoruz. Bu birinci, ikinci ve üçüncü. 3 tane peş peşe arttırdık.
Şimdi geri kalan sık iğnelerimizi hepsine tek batıyoruz. Yani 12 tane sık iğne kalmıştı. Onları da hepsine tek batarak bitireceğiz. Ve 24 tane sık iğne elde ettik. Evet, sıramız bitti. Şimdi 28.'ye başlıyoruz. 7 tane tekrar sık iğne yapalım. 1 2 3 4 5 6 7. Evet, yeniden 3 tane arttırmamız var. Birinciyi yaptık. Bir tane arttırdım. Bir tane tek batıyorum. Bir tane yine arttırdım. Bir tane tek. Bir tane tekrar arttırdım. Aralarda bir tane tek yapıyoruz. Diğer 3 taneyi yine arttırdık bu şekilde. Zaten üstlerine denk geldi. Yeniden sıra sonuna kadar yüz öreceğiz. 12 tane sık iğnemize tek batıyoruz. Sayımız 27 oldu. 3 tane yine arttırmamız oldu. Şimdi bundan sonra 29. sıramızı bir sıra düz öreceğiz. Evet, bir sıra düz ördük ve 30. sıramızdayız arkadaşlar. Şimdi 7 tane tekrar sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. Herkül. Buraya mı geldin oğlum? Tamam canım. Şimdi ben Herkül'ü içeri alayım. Evet, 7 tane sık iğnemi yaptım. Bir tane arttırıyorum. 2 tane tek batıyorum. 2 sık iğne yaptım düz. Bir arttır. Yine 2 tane düz. Bu şekilde ve bir arttır. Önde yine ortada arttırma yaptım. Şimdi arka ortada bir tane arttırma yapacağız. 6 7 8 9 10. Evet, 10 tane sık iğne ördüm. Arttırmadan sonra 10 sık iğne. Bir tane arttırıyorum. Arkada da kalan 2 taneyi tek batıyoruz. 2 sık iğneyi örüyoruz. Bu şekilde. Evet, 30. sıramızı bitirdik. Arkadaşlar 31 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 3 sıra eksiltme artırma yapmadan düz öreceğiz. Evet, öndeki arttırmadan sonra 3 sıra düz ördük arkadaşlar. Eksiltme artırma yapmadan.
Şimdi 34. sıramızdayız ve 8 tane sık iğne yaparak başlıyoruz. 8 sık iğneyi her birine tek batacağız. 5 6 7 8 tane yaptık. Bir tane arttırıyorum. 3 tane tek batıyoruz. 1 2 3 bir tane arttırıyoruz. Bu şekilde tekrar 1 2 3 tane tek battık ve bir tane öndeki son arttırmayı yaptık. Toplam 3 tane arttırma yaptık. Şimdi 10 tane sık iğne örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şunun hizasını yaparsak hatta 11 sık iğne yaptım. Bir tane yine arttırıyorum. Arka ortada aynı hiza üzerine yaptım. Ve 2 tane tek batıyoruz. 2 tane sık iğne yaptık. Ben müezzayı dışarıya alayım. Yine yaramazlık yapıyor müezza. Evet, 34. sıramızı da bitirdik. Ve toplamda 35 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi bundan sonra 6 sıra eksiltme artırma yapmadan düz öreceğiz ve arka bacağımızı bitirmiş olacağız. 40. sırada bitmiş olacak. 40 toplam sayı 40 sıra. Evet arkadaşlar, 6 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz ördük. Son kalan sık iğneme de ilmek kaydırarak tamamlıyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Dediğim gibi toplam sayımız 40. Yani birinci sıradan itibaren, sihirli halkadan itibaren sayıyoruz. 40 sıra oluyor. Ön bacağımız da öyle. O da 40 sıra. Çok pardon. Konuşurken ister istemez gıcık yapıyor arkadaşlar. Evet, ön ve arka bacaklarımızı tamamladık. Şimdi geri kalan zamanımızda karınımızın altını yapalım. Yani şuradaki karın altıyla başlayalım. Beyaz ipimizle devam edelim. Evet arkadaşlar, karın altı için 21 tane zincir çektim. Birinciyi atlıyorum. İkinciden başlayarak her bir zincire bir tane sık iğne yapıyorum. Toplamda 20 tane sık iğne yapmış olacağım. Bir taneyi döndüğümüz için bu şekilde hepsine, şu ışığını ayarlayalım, çok beyaz da parlıyor. Hepsine tek batacağız. Bu şekilde devam edelim. Evet, bütün zincirlerime tek battım. 20 tane sık iğnem oldu. Şimdi bir zincir çekip dönüyoruz. Bu tarafa doğru tekrar hepsine tek batıyoruz. 20 tane sık iğne yine yapmış olacağız. Her bir sık iğneye bir tane
sık iğne yapacağız. 20 tane tekrar. Tekrar bezini çekip döneceğiz. Ve toplamda 18 sıra örmüş olacağız. Evet arkadaşlar, karın altımız parçamızı 18 sıra ördük, gittik geldik. Toplam 18 sıra. Şimdi önce ön ayaklarımızı takacağız. Bu arada bacaklarımızı da güzelce dolduralım arkadaşlar. Yarıya kadar, şuraya kadar. Doldururken dikkat edeceğimiz nokta, şimdi bunu ne kadar verseniz de bacak alacaktır. Örgü açılacaktır. O yüzden çok sıkış örmek lazım. Birinci kural. İkinci de doldururken sıkış örülse verdikçe açılıyor. Çünkü sıkı olsun istiyoruz. Şu şekil kavrayalım bacağımızı. Yani böyle bir dokup devamlı itmeyelim. Yani şuraya bir kavrayıp açılmasın diye makasımla bu şekil elyafı pusturuyoruz, eziyoruz. Bir yandan da bunu da açılmasın. Şekil hem de şekilde vermiş oluyoruz bu şekil. Bunlara böyle dikkat edelim. Şimdi ön bacaklarımızı ekleyeceğiz. İpimiz burada. Şimdi buradan devam ediyoruz. Artık bu tarafa dönüyorum. Buraya doğru terse dönmeyeceğim. Buradan bu yönü söyleyemedim, kusura bakmayın. Ne oluyor? Sola doğru devam ediyoruz. 6 tane sık iğne ile ön bacağımızı birleştireceğiz. Şimdi böyle dediğim gibi tuttuk. İlk ilmeğimi içine batıyorum tekrar. İlk sık iğneme battım içine. Ön bacağımın herhangi ikisinden biri fark etmez. Şu şekil tam ortalayacağız. Burası biliyorsun ortası. Tam ortalayıp şu şekil arka ortayı bulacağız. Arka ortadan sonra 3 bu taraf 3 burası oluyor. 6 ile birleştireceğiz ya. Evet, buraya denk geldi. Şimdi 3 tane buradan 3 bu taraftan belirledim. 3 sık iğne bu taraftan aldım. Şimdi tığım batmıştım. Bir de bacağıma battım. Ve sık iğne ile birleştirdim. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, gayet sıkış yapıyorum. Beşinci, birbirine bakacak şekilde karşılıklı sık iğne ile birleştiriyoruz. Ve altıncı. Evet. Bir tanesini bu şekil eklemiş olduk. Bacağımızı. Şimdi 6 tane sık iğne tek batıyoruz. 1 2 3 4 5 6. Geriye 6 tane sık iğne kaldı. Bunu da yine diğer ön bacağıma aldım. Bunun da ortasını şu şekilde tutup ortayı bulduk. Bunun da yine 6 sık iğne ile önce
Karın altındakine batıyoruz. Sonra ön bacağımıza bir daha yapalım. Evet, 6 tane sık iğne ile diğer ön bacağımı ekliyorum. Böyle öne bakacak. Tırnaklar öne doğru bakacak. Ters değil. İki. Üç. Dört. 5 ve 6. Evet. Bu şekil oldu. Arkadaşlar, parçamız karın altı, bacaklar. Şimdi buradan artık bu tarafa doğru düz öreceğiz. Arka bacaklara gidene kadar her bir sık iğneye tek batıyoruz. Şuraya 2 tane batacağım rahat dönsün diye. Evet. Her bir sık iğneye tek batalım. Evet, toplamda 21 tane sık iğne ördüm. Şuraya çift batmışlık dönmek için. 21 bende çıkan. Şimdi arka bacaklarımızı takacağız. İlk son yaptığım sık iğne için bir daha aynı yere batıyorum. Arka bacağımda yine bu şekil ortasını buluyorum. Şuradaki detay olan yerden yapacağız. Bacağımızın. Yani arkaya bakacak. Arkadaşlar, bacak ters yapmayalım. Bacaklar aynı yöne bakacaklar. Bu şekil. Şimdi buradan ortayı bulacağız. Yeniden ortamızı bulup şöyle tuttuğumda mesela, evet, şurası orta diyelim. 3 burası, 3 bu taraftan, toplam 6 tane ile 3 tane bu tarafa kaydım. 6 sık iğne ile arka bacağımı da birleştiriyorum. Bu birinci. İki. Üç. Dört. 5 ve 6. Yine orta kısımda 6 tane sık iğne tek batıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 tane yaptık. Şimdi
6 idi. Tekrar 2, 4, 6. Burası çok geniş olmuş. Şuraya batayım. Neyse buraya batı. Evet, şimdi tekrar 6 tane sık iğne ile diğer bacağımızı ekleyeceğiz. Tam ortaya bulup bu şekil 3 tane şurası. İkinci, üçüncü, dördüncü, beş ve altıncı ekleme. Evet. Bu şekilde bacaklarımızı ekledik arkadaşlar. Şimdi ekleme işlemini yaptık. Bundan sonra ipimizi koparacağız. Ten rengimize geçeceğiz. Ve şimdi ipimi kahveye geçeyim ben. Evet, kahveye geçmek için bu son ilmeğimi şöyle söküyorum. Tamamen değil, sadece son sırayı söktüm. Şimdi renk geçişi yapacağız. Belli olmasın diye. Evet, bu şekil kapattık. Hemen karşıya sıkı yapıyorum açılmasın diye. Evet, bu şekilde arkadan da ipimi bağlayacağım. Beyaz ipimi keseceğim. Daha sonra beyazı öne takacağım arkadaşlar. Öndeki beneği devam etmek için. Eğer zorlarsanız benek yapmak zorunda değilsiniz. Orayı düz devam edin. Yani o belki zorlanabilir. Çok da önemli değil diyorsanız dediğim gibi burayı da yine döne döne devam edebilirsiniz. Kahveyle. Şimdi diğer bacağın üstünü öreceğim. Karşıya gelene kadar. Evet, toplam 28 tane arka bacağımı düz ördüm. 28 sık iğne. Son kalanı bıraktım ve bir tane arka bacağımdan aldım. Yine bir tane de ara parçadan karının altından aldım. İkisini bir keserek örüyorum. Azalttım yani. 2 katı aldım, beraber ördüm. Şimdi 1 2 3 4 tane sık iğne ördüm. Son kalanı yine son kalanda bir katı aldım. Bir katta arka bacağımın tek katından aldım. Beraber örüyorum. Azaltmış olduk. Şimdi tekrar bacağımızı düz örüyoruz. Gövde arasına kadar düz örelim. Bacağımızın tamamını yani.
Evet, arka bacağımı da yine 27 tane sık iğne ördüm. Son kalanı bıraktım. Oradan da bir tane aldık. Bir tane karın altındaki parçamızdan, gövdemiz diyelim artık ona. Yukarıya çıkıyoruz çünkü. Bir tane de gövdeden aldık. Evet, oradan da tek kat aldım. Beraber örerek buraya da bir azaltma yapmış oldum. Şimdi devam ediyorum düz örmeye. 2 3 4 17 18 19. Son kalanı yine bıraktım. Son kalan ilmeğimizi alıyorum. Tek kattan. Evet. Ve tekrar bir de ön bacağımızdaki tek kattan aldık. Beraber ördük. Evet, toparladık. Burayı azaltmış olduk. Şimdi tekrar bacağımı düz örüyorum. Hepsine tek batıyorum. 3 4 5 16 17. 17 sık iğne yaptım. Yine bir tane bıraktım. Bir ön bacaktan, bir gövdeden alıyorum. Fakat burayı ben şimdi beyaza geçeceğim. Beyazla kapatacağım. Dediğim gibi zorlanırsanız burayı düz örün. Ve ben şimdi buradan beneyi devam ettireceğim. Şöyle arkadan tutturdum. Beyazla geçiş yapmış oldum. Hem de örmüş oldum. Şimdi 6 tane geri kalan sık iğneyi tek batıyorum. 1 2 3 4 pardon 5 tane ördük. 5 sık iğne. Çünkü buradan da eksilteceğiz ya. Evet, burada bir 5 sık iğne düz ördüm. Şimdi yine bir gövdeden, bir ön bacaktan eksilteceğim. Bunun için kahveyle geçiş yapacağım. Arkaya dolandı. Artık beyazı bırakıyorum. Kahveyle geçiş yapıyorum. Bu şekilde. Hem kestim, azalttım orayı, hem de renk geçiş yaptık bu şekilde. Şimdi yine ayağım üzerine devam edeceğim. Düz öreceğim. Fakat şu ipimi de arkadan bağlayacağım. Şuna tutturuvereceğim. İki kere yapmak yeterli. Evet. Buraya sadece önde beyazla öreceğiz. Artık diğer yerleri yine kahveyle devam ediyoruz. Açık kahveyle. Evet. 3'te kalmıştık. 3 4
15, 16 tane sık iğne ördüm. Son kalan yine bıraktım. Oradan da bir ondan aldım. Bir karşıdan gövdeden aldım. Beraber ördüm. Şimdi sıra sonuna kadar düz örüyoruz. Sıra sonumuz artık bizim bu ilk başladığımız bacağımızın arka bacağın olduğu yer. Burası. Buraya kadar son kalanlara tek batıyoruz. Evet, ön bacaktaki kesmeden sonra 18 tane sık iğne ördüm ve bacağın bu tarafında kesme yapmadık. Onu yapacağım şimdi. Ve buradan bir son kalan aldım. Bir karşıdan aldım. Bacaktan. Bunları da bir örüp bu şekilde birinci sıramı tamamladım. Şimdi buradan itibaren burası artık bizim sıra başımız. Şimdi bu videomuzda buraya kadar ördük. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Üçüncü bölümde buradan itibaren devam edeceğiz. Buraya kadar. Şimdi şöyle bir sayayım. Sayısını vereyim size. Evet, birinci sıramı saydım ve toplam 141 çıktı. Çok da şey değil arkadaşlar. Sizin 140, 139, 142 yani buna yakın çıkması normal. Bir yerlere fazla batmış olabiliriz. Şu köşelerde bir şeyler fazla bir eksiltmeler olabilir. Sayılarımız aynı olsun diye dediğim gibi bazı bir yerden arttırın veya eksiltin veya öyle devam edin. Bunlar çok problem değil. Evet. Şimdi gövdemizi birleştirip birinci sırada bırakıyoruz. Artık bundan sonra 3. bölümden devam edeceğiz. Bacaklarımız bu şekilde yaptık. Evet, 3. bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.